Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz. Virüs var. Evde kalın, ekmeğinizi kendiniz yapın. Ben ekmeği yemeye doyamadım. Mutlaka deneyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum güzel sunumu için. Tarifime geçmeden önce lütfen toplum sağlığı için evde kalın, sağlıklı kalın. Ve sizlerin de evde zevkle izleyeceği gerçek fırın ekmeği tarifi vereceğim. Pamuk gibi videodan da anlaşılıyor. Ve tarifime geçiyorum. 3,5 su bardağından biraz fazla 650 milim su kullanacağım. 1 kilogram un, 25 gram yağını yarım paketten biraz fazla yaş maya ve 1 yemek kaşığı da tuz kullanıyorum. Bu hamuru çok farklı bir şekilde yoğuracağım. Lütfen videomu dikkatli bir şekilde izleyin. Gerçek fırında yapılan somon ekmeklerin tarifi nasılsa aynı o şekilde tarif vereceğim sizlere. İlk olarak hamurumun ortasına havuz açtım ve suyumu döküp hamurumla suyumu yoğurmaya başlıyorum. Küçük bir püf noktası veriyorum. Suyumuz soğuk olacak. Elimle yoğuracağım için zaten ılık su kullanmaya gerek yok ve ayrıca fırıncılar da suyunu soğuk kullanıyorlar. Bunu araştırmalarıma göre biliyorum. Suyu ve unu bu şekilde 10 dakika yoğuruyorum. Eğer kabın içinde yoğurmak zorunuza giderse tezgahınızın üzerine de alıp yoğurabilirsiniz yine hamurunuzu. Ben böyle yumruklaya yumruklaya yoğurdum. 10 dakikanın ardından tuzumu ilave ediyorum. Ve tuzu hamura iyice yedirene kadar yine yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde de tam 5 dakika yoğuracağım. Tuzunu da iyice yediriyorum. Mayayı da ekliyorum. Mayayı da ekledikten sonra yine yaklaşık bir 5 dakika yoğuruyorum. Özellikle şunu belirteyim. Ekmek hamurunu ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel ekmekler elde edersiniz. Evinizde eğer hamur yoğurma makineniz varsa makinayla da yoğurabilirsiniz. Sonunda tek elle yoruldum maalesef. O yüzden iki elimle yoğurmaya karar verdim. Hamurunuzun kıvamı sündürdüğünüz zaman lastik gibi sünüyorsa, çabucak yırtılmıyorsa hamur olmaya yaklaşmış demektir. Ve ben birazcık daha yoğurup hamurumun kapağını kapatacağım. Hamurum hazır. Ortasına yine meleklerin su içmesi için annemin dediği gibi yumruğu bandırdım. Ve kapağını kapatıyorum. 45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi açacağım yere un serptim birazcık ve hamurumu ters çeviriyorum. Elimle biraz toparlıyorum. Bezelerimi tutacağım. Ben tam tamına 250'şer gramlık bezeler tuttum. Bu ölçüden tam 7 adet somun ekmek çıkıyor. Bezelerinizin üzerinde böyle patlaklar varsa
hamurunuz çok güzel olmuş demektir. Ben 2 bezelik hamurumu da çiçek ekmek yapmak için bir kenara ayıracağım. Bezelerimin üzerini bir poşetle örtüp üzerine de temiz bir bezle kapatacağım ve bu şekilde 45 dakika bezeleri dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerim dinlendi. Şimdi ekmeğimi yapım aşamasına geçiyorum. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. O kadar zor bir şey değil. Ben de ilk defa yapıyorum. Bezenin ortasından tutuyorum ve alt kısmı yukarıda kalacak şekilde elimde böyle yırtmadan sündürüyorum. Elimle tuttuğum yeri ve uç kısmını ortaya katladım. Bir daha katlıyorum. Ve yine bir daha katlayıp baş parmaklarımla iyice bastırıyorum. Bu şekilde elimde yuvarlıyorum. Ortası kalın, uçlara doğru incelen bir şekil alacak. Çok zor değil. Belki biraz daha pratiklik istiyor olabilir. Somun ekmeğim hazır. Katlı kısmı alta gelecek şekilde yağlı kağıt serili tepsiye koyacağım. Tekrar göstereceğim. Fakat videoyu biraz hızlandırdım sıkılmayın diye. Yine de video bayağı bir uzun oldu. Lütfen kusura bakmayın. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve ayrıca videomu buraya kadar izleyenler yorum atarlarsa çok sevinirim. Ekmeklerim hazır. Şimdi çiçek ekmeğimi yapacağım. Çiçek ekmeğimi yapmak için hamurumu 7 eşit parçaya böleceğim ve bütün parçaları yuvarlayacağım. Ekmeklerimi hazırladıktan sonra tepsi mayası için üzerlerini yine bir poşetle kapattım. Çiçek ekmeğim de hazır. Bu şekilde tam 1 saat mayalandırdım. Lütfen ekmeğinizin güzel olmasını istiyorsanız tepsi mayasını ihmal etmeyin. Ve 1 saatin ardından ekmeklerim ne kadar güzel kabardı görüyorsunuz. Şimdi bir jiletle ya da evinizde keskin bir bıçağınız varsa onunla da kesebilirsiniz. Yan şekilde tutacağım jiletimi ve ortanın biraz kenarından diyebilirim. Böyle bir çizik atıyorum. Çiziklerimi attım. Fırınımı 220 dereceye ayarlıyorum, fanlı ayarda. Tepsinizin mahvolmaması için kullanmış olduğum yağlı kağıdım vardı. Onu tepsinin üzerine serdim. Suyun aşağı geçmeyeceği şekilde ve kaynar su döküyorum. Tepsinin içerisine bolca kaynar su döküp ekmeklerimizi buharda pişireceğiz. Ekmeklerimi de fırınıma gönderiyorum ve kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Çiçek ekmeğimi pişirmeden önce üzerine biraz süt süreceğim. Susam ve çörek otuyla da süsleyeceğim. Çiçek ekmeğim de hazır. Ve bütün ekmeklerim pişti. Yaklaşık 20-25 dakika arası pişiyor. Yine de kontrolü elden bırakmayın. Ekmeklerim hala çok sıcak.
Bir bezin üzerine aldım ve soğumasını bekleyeceğim birazcık. Eğer sıcak sıcak keserseniz ekmeğiniz hamur olur. Birazdan kesilmiş halini de sizlerle paylaşacağım. Dışı çıtır ve içi de pamuk gibi. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Birazdan çiçek ekmeğimi de sizlere göstereceğim. Fakat çiçek ekmeğim daha sıcak olduğu için iç dokusunu sizlerle paylaşamadım. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Sizlerle yeni ve güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.